Bir fotokopi makinesinin Disney'i iflastan kurtardığını biliyor muydunuz? 1960'lar ve 1970'lerdeki Disney animasyonlarında karakterlerin etrafında sürekli titreşen, o karalama gibi duran siyah çizgileri fark etmişsinizdir. Peki bu çizgilerin Disney'i batmaktan kurtardığını söylesem? Olayın büyüklüğünü anlamak için gelin o çizgilerden önce işlerin nasıl yürüdüğüne bir bakalım. 1930'lar ve 40'lardaki Pamuk Prenses, Pinokyo veya Kül Kedisi gibi klasiklere baktığınızda o jilet gibi pürüzsüz çizgileri görürsünüz. Eskiden mürekkep ve boya adında devasa bir departman vardı. Çizerler karakterin hareketini kabataslak kurşun kalemle kağıda çizerlerdi. Sonra bu departmandaki sanatçılar o kağıtları alır, üzerlerine şeffaf asetat plaklar koyar ve eskizleri tek tek kusursuz çizgilerle yeniden kopyalarlardı. Çünkü o karakterlerin arka plan sanatçılarının çizdiği muazzam mekanların üzerine oturtulması gerekiyordu. Düşünün, saniyede 12 veya 24 kare için her bir çizimin üzerinden teker teker hatasız şekilde geçmek zorundasınız. İnanılmaz pahalı, insanüstü bir sabır isteyen çok uzun bir süreç. İşte bu kusursuzluk takıntısı 1959 yılında Uyuyan Güzel filmiyle duvara tosladı. Bu filmde stüdyo çıtayı öyle bir yere koydu ki her bir yaprak, her bir taş dokusu mikroskobik detaylara sahipti. Hal böyle olunca animatörlerin de mürekkep departmanında bu devasa detaylara ayak uydurması gerekti. Film o kadar uzun sürdü, o kadar absürt bir bütçeye mal oldu ki vizyona girdiğinde gişede feci şekilde battı. Hatta işler öyle bir noktaya geldi ki Walt Disney animasyon departmanını tamamen kapatmanın eşiğindeydi. İşte tam bu uçurumun kenarında Xerox fotokopi makinelerini animasyona uyarlama fikri doğdu. Xerografi denen bu teknik sayesinde o aradaki elle kopyalama aşaması tamamen iptal oldu. Dev bir kamera ve statik elektrik kullanarak animatörün kurşun kalemle yaptığı o ilk ham çizimi doğrudan şeffaf plaklara basmaya başladılar. Yani o izlediğimiz kalın çizgiler, pürüzler, titreşimler, silgi izleri hepsi animatörün elinden çıkan o ham görseller. Stüdyoyu kurtaran bu tekniğin kullanıldığı ilk dev proje ise 101 Dalmaçyalı oldu. Sıkı durun, film boyunca ekranda tam 6.469.952 adet siyah benek görünür. Pongo'nun 72, Perdita'nın 68, yavrulardan her birinin ise 32 beneği vardır. Hayır, ben saymadım. Sadece bir an durup o milyonlarca beneğin eski sistemle elle mürekkeplendiğini bir düşünsenize. Peki herkes bu yeni buluştan memnun muydu? Walt Disney bu yeni karalama stilinden ve özellikle o siyah çizgilerden nefret ediyordu. Fakat dönemin fotokopi makineleri sadece o siyah tonerle çalışabiliyordu. Ve mecburen stüdyoyu ayakta tutmak için bu estetiğe göz yummuş oldu. Yıllar sonra 1977'de Kurtarma Ekibi filmine gelindiğinde Xerox nihayet gri toner geliştirmeyi başardı. Böylece o siyah sert hatlar yumuşadı ve karakterler o masalsı arka planlara daha nazikçe entegre olmaya başladı. Tabii xerografi ve bütçe kısıtlamaları stüdyoda bir alışkanlık daha başlattı. Eski animasyonları kopyalamak. Ki bunun en meşhur örneği geçenlerde de konuştuğumuz Robin Hood filmidir. Filmdeki o eğlenceli orman partisi sahnesi aslında Pamuk Prenses ve The Aristocats filmlerindeki dans sahnelerinin kare kare kopyasıdır. Karakterlerin anatomisi eski filmlerdeki o hareket iskeletinin üzerine giydirilmiştir. Peki xerografi ne zaman geride bırakıldı? 1960'lardan 1980'lerin sonuna kadar, yani Küçük Deniz Kızı'na kadar stüdyo bu tekniği ve bu ham estetiği kullandı. Ancak 90'lara gelindiğinde Pixar'ın da yardımıyla CAPS, yani Computer Animation Production System adında dijital bir sisteme geçtiler. Kısacası xerografi sadece zaman ve devasa bir bütçe kazandırmakla kalmadı. Ekrandaki o kusurlu çizgiler olmasaydı belki de bildiğimiz Disney efsanesi şu an tamamen tarih olacaktı. Peki sizin favoriniz hangisi? Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses dönemindeki pürüzsüz çizgiler mi? Yoksa 101 Dalmaçyalı, Robin Hood gibi hareketli ve ham çizgiler mi?